Merhaba arkadaşlar. Desteğiniz için teşekkür ederim. İyi dinlemeler. Adım Emin. Yıllar önce yaşadığım bu hikayeyi artık anlatmam gerektiğini hissediyorum. Belki de benden sonra kimse aynı hataya düşmesin diye. Köyümüzü çevreleyen ormanlar, geceleri uğultularıyla adeta yaşayan bir varlık gibi hissettirirdi. Rüzgar ağaçların dallarına çarpar, uğultular bazen fısıltıya, bazen de çığlığa benzer seslere dönüşürdü. Çocukluğumuz boyunca bu ormanda oynadık, koşuşturduk, bazen korkarak bazen de cesaretimizi test ederek derinliklerine daldık. Ama bilmediğimiz bir şey vardı. Büyüdükçe ormanın sadece masallar anlatmadığını, aynı zamanda korkunç sırlar barındırdığını öğrenecektik. En yakın dostlarım Mehmet ve Salih, benimle her zaman her şeyi paylaşan iki kardeşim gibiydi. Bir gün ikisi de büyük bir heyecan içinde yanıma geldiler. Gözleri ışıldıyordu, yüzlerinde hem korku hem de macera arzusuyla karışık bir ifade vardı. "Emin, ormanda bir harabe bulduk," dediler nefes nefese. "İçinde büyük bir sandık var, zincirlenmiş ve üstünde çok garip semboller var." İçimde derin bir huzursuzluk hissettim. Bu köyde büyümüştük ve büyüklerimizden defalarca duyduğumuz şeyler vardı. Ormanın bazı bölümlerine asla gitmememiz gerektiği, oralarda eski zamanlardan kalma cinler tarafından sahiplenilmiş ve lanetlenmiş yerler olduğu anlatılırdı. Ama gençlik, cesaretimiz de cahilliğimiz kadar büyüktü. Mehmet ve Salih'in heyecanına kapılıp gitmemek imkansızdı. O gün akşam hava kararırken ormana doğru yola çıktık. Bizi bekleyen şeyin ne olduğunu bilmiyorduk. Harabeye ulaştığımızda içimi tarifsiz bir ürperti kapladı. Yıkılmış duvarlar, yosunlarla kaplanmış taşlar ve her şeyi sarmış olan sessizlik. Burası uzun zamandır terk edilmiş gibiydi. Ama en korkutucu olan şey odanın ortasında duran sandıktı. Bu sıradan bir sandık değildi. Paslı, ağır zincirlerle kaplanmıştı. Üzerinde tanımadığımız garip ve kıvrımlı semboller kazılıydı. Elimizi uzattığımız anda içimizde tarif edemediğimiz bir huzursuzluk oluştu. Sandığa dokunduğumuzda hava bir anda ağırlaştı. Sanki bir el boğazımıza yapışmış gibi nefes almakta zorlandık. Salih bir adım geri çekildi, gözleri korkuyla açılmıştı. "Bunu açmamamız lazım," diye fısıldadı. Ama Mehmet çoktan elini sandığın kapağına koymuştu bile. Eve döndüğümde o gece korkunç rüyalar gördüm. Simsiyah gölgeler, insan gibi ama insan olmayan varlıklar beni beyaz bir kefene sarıyordular. Ter içinde uyandım, kalbim deli gibi çarpıyordu. Sabah olunca hemen Mehmet ve Salih'le buluşmaya gittim. Yüzleri solgun, gözleri yorgundu. Onlar da benim gibi uyuyamamışlardı. Ama korkularımıza rağmen merakımız daha ağır bastı. O öğleden sonra tekrar harabeye döndük. Mehmet getirdiği büyük çekiçle zincirlere vurmaya başladı. Her darbe ormanda yankılanıyordu. Zincirler koptuğunda aniden rüzgar durdu. Sessizlik kulaklarımızı sağır eden bir çığlığa dönüşmüştü. Sandığın kapağını titreyen ellerimizle açtık. İçinde eski, sararmış bir kumaşa sarılmış bir nesne vardı. Mehmet elini uzattı ama dokunduğu anda gözleri kocaman açıldı. Bir adım geriye sendeledi. Bir şey hareket etti," diye bağırdı. Salih'le birlikte sandığın içine baktığımızda içeride yatan şeyin gerçekten de hareket ettiğini gördük. İşte o an neyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Bu bir hazine değildi, bu bir tuzaktı ve biz onu serbest bırakmıştık. Aniden ormanın derinliklerinden korkunç bir çığlık yükseldi. Etrafımızda gölgeler belirdi ama bunlar normal gölgeler değildi. İnsan biçimindeydiler ama hiçbir ayrıntıları yoktu. Sadece simsiyah silüetlerdi ve bize doğru yaklaşıyorlardı. Bu lanetin başlangıcıydı, kaçmalıydık ama çok geçti. Önce uykusuzluk başladı. Ardından açıklanamayan gölgeler. İlk başta bunları yorgunluğa, stresli bir dönemde olmama verdim. Ama ne kadar kaçmaya çalışsam da karanlık beni içine çekmeye kararlıydı. O hafta boyunca her gece kabuslar gördüm. Ama bunlar sıradan kabuslar değildi. Rüyalarımda bir mezarlıkta yürüyordum. Ay ışığının aydınlattığı eski taş mezarlar arasında kayboluyordum. Kırık mezar taşlarından bazıları üstüme devriliyordu. Toprak çatlıyor, içinden çürümüş eller çıkıyordu. Bir gece tam mezarlığın ortasına vardığımda topraktan çıkan siyah bir duman bacaklarıma dolandı ve beni aşağı çekmeye başladı. O sırada derinden bir ses işittim. "Seni seçtik." Çığlık atarak uyandım. Kalbim deli gibi çarpıyordu, vücudumdan soğuk terler akıyordu. Odaya göz gezdirdim. Bir şeyler ters geliyordu. Odayı çevreleyen duvarlar biraz daha karanlık, biraz daha daralmış gibiydi. Odada garip bir huzursuzluk vardı. Tavanı izlerken nefesimi tuttum. Orada tavanda gölge gibi bir silüet asılı duruyordu. Bedeni yoktu, sadece kocaman bir kafa. Gözleri dipsiz karanlık gibiydi ve yavaşça ağzını açıyordu. "Hala kaçacağını mı sanıyorsun?" diye bağırdı. Bir anda odamın içine bir uğultu doldu. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Tüm bedenim donmuştu. Yatağım sarsılmaya başladı. Üzerimde görünmeyen eller geziniyordu.
Boğazıma görünmez bir ip dolanıyor gibiydi. Nefesim kesiliyordu. Fısıltılar yükseldi. Define verildi, adak alınmalı, gözlerimi kapattım. İçimde buz gibi bir korku yükseldi. Tam o anda ezanın sesi yükseldi. Birdenbire varlık bir çığlık attı ve odadan çekildi. Oda tekrar sessizleşti. Ayağa kalkıp aynaya baktım. Yüzüm bembeyazdı. Ama asıl dehşet verici olan şey aynadaki yansımamdı. Çünkü yansımam bana bakmıyordu. Oda içinde hareket etmeye devam ediyordu. Ama ben kıpırdamıyordum. O gün hemen Mehmet ve Salih'in yanına gittim. Onların da başına tuhaf olaylar gelmeye başlamıştı. Mehmet uyandığında tırnaklarının arasında siyah bir toprak bulduğunu söylüyordu. Salih ise gece boyunca kapısının arkasında bir şeyin tırmaladığını anlatıyordu. Ama en korkuncu Mehmet'in rüyasıydı. O gece rüyasında bir sandığın önünde durmuştu. Sandığın kapağı kendiliğinden açıldı. İçinden uzun, bembeyaz tırnakları olan siyah bir el çıktı. Mehmet kıpırdayamadan o el boğazına yapışmış ve metalik bir ses ile ona şunu söylemişti. Bedel tamamlanmadı. Bu sözler tüylerimi diken diken etti. O lanetli sandık bir bedel istiyordu. Günler geçtikçe olaylar daha da korkunçlaşmaya başladı. Geceleri evin içinde fısıltılar duyuluyor, kapılar kendi kendine kapanıyor, aynalarda olmayan yüzler beliriyordu. Bir gece tuvalete kalktım. Işığı açtım ve aynaya baktım. O an donup kaldım çünkü yansımam gülüyordu ama ben gülmüyordum. Birden banyo kapısı kendi kendine kapandı, ışık titredi ve kesildi. Banyonun karanlığı içinde bir gölge belirdi. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Kanım donmuştu. "Bitti sanıyorsun, değil mi?" dedi birisi. Bir el omzuma dokundu, çığlık attım ve yere düştüm. Kapı aniden açıldı ve her şey eski haline döndü. Ama yerde benim olmadığım bir adım izi vardı. Sonunda dayanamadım ve bir hocaya gittik. Hoca olayları dinledikten sonra derin bir nefes aldı. "O sandık cinlerin dünyasına açılmış bir kapıdır. Onu açan onların dünyasına adım atmıştır. Ama siz kuralları çiğnediniz. Bedel ödenmeden açılan her hazine musallat getirir. Artık peşinizde olan şeyler cinler ve onlar bedel olarak sizi istiyor." Hoca muskalar verdi. Hocanın verdiği muskaları taktık, dualarla korunmaya çalıştık. Ama hiçbir şey geçmemişti. En sonunda komşu köydeki riyazet ilmini bilen Hüddam hocasını anlattım. O anda hocanın gözleri kısıldı. "Cinler haklarını isterler. Bu iş mahkemesiz kapanmaz," dedi. Hoca geldiğinde evin çatısında kara dumanlar dönüyordu. İçeri girer girmez Fatiha ve Ayetel Kürsi'yi okumaya başladı. Gölgeler acıyla çığlıklar atarak geri çekildi ama bu yetmezdi. Cinlerin hakkı verilmeden, mahkeme kurulmadan bu iş bitmezdi. O gece Hüddam hocası elindeki eski yazmaları çıkarıp Süleyman peygamberden kalma kadim bir anlaşma gereği cin mahkemesini kurdu. Köyün tam ortasında eski meşe ağacının altında hoca yüksek sesle bir şeyler mırıldandı. Birdenbire hava ağırlaştı, toprak titreşti ve karşımızda şekilsiz varlıklar belirdi. Mahkeme başladı. Hoca cin kabilesinin en yaşlısıyla konuşuyordu. Masum olduğumu belirttim. "Ben sadece yanlarındaydım, dokunmadım," diye haykırdım. O an gölgeler içimde dolaştı, kalbimi sıktılar. Hoca başını salladı. "Masumiyetin kabul edildi," dedi. Ama Mehmet ve Salih, onlar için durum farklıydı. Kendi arkadaşlarım sahipli hazineyi alabilmek için beni cinlere kurban vermişler. Vef bozulduğu için cinler adak olarak büyü yapanları aldılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde bir feryat duyuldu. Köyde herkes korkuyla uyandı ama kimse dışarı çıkmaya cesaret edemedi. Sabah olduğunda Mehmet ve Salih'ten eser yoktu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.